Bugün sizleri bir destanın, bir trajedinin ve sonsuz bir döngünün eşiğine getiriyoruz. Filistin ve İsrail arasındaki bu mücadele, sadece savaşların değil, ruhların, toprakların ve hayallerin çarpışmasıdır. 3000 yıllık bir tarih, kanla yazılmış sayfalar. Gelin bu karanlık yolculuğa birlikte çıkalım ve belki de barışın ilk kıvılcımını yakalayalım. 7 Ekim 2023'ün o lanetli şafağında Gazze'nin boğucu dar geçitlerinden fırlayan roketlerin gökyüzünü parçalayan haykırışı sadece bir anlık cehennem patlaması değildi. Ama durun, bu kanlı perdenin ardında yatan gerçek bir fırtınanın ötesinde. Ne yeni bir hikaye ne de rastgele bir öfke nöbeti. Hayır, bu Filistin ve İsrail arasındaki o amansız, sonsuz mücadelenin asırlarca örülmüş, kanla ıslanmış bir zincirin en taze, en yakıcı halkası. Gelin bu karanlık, uzun yolculuğa cesurca atılalım. Tarihin katmanlarını birer birer yırtarcasına soyarak bugünün cehennemi acısını anlamaya çalışalım. Bu savaşlar sadece demir ve barutun çarpışması değil, kimliklerin parçalanması, toprakların haykırışı ve hayatta kalma iradesinin kanlı bir epik mücadelesi. Bir halkın ruhuyla diğerinin kaderinin ölümüne dansı. Bu destanı her bir savaşın derinliklerine inerek saatlerce anlatabiliriz. Çünkü her mermi, her enkaz bir ailenin çığlığı, bir çocuğun gözyaşı, bir neslin laneti. Her çatışmanın zaman çizelgesini, ana olaylarını, kayıplarını ve yankılarını inceleyerek bu döngünün nasıl bir cehennem makinesine dönüştüğünü göreceğiz. Düşünün, Milattan önce 8. yüzyıl, elektriklerin ve beton cehennemlerinin hüküm sürdüğü bir dünya değil. Demir kılıçların kıvılcımları gökleri yalayan, kehanetlerin kalpleri titreten bir dönem. Bu iki halkın yolları kesiştiğinde doğal bir gerilim, hayır, bir volkanik patlama doğdu. Yahudiler için kutsal bir miras, Filistinliler için atalarının ekmek teknesi ve kimlik yuvası ki her ikisi de kanla savunulacaktı. Mücadeleler erken başladı. Davud'un sapan taşından Golyat'ın devasa kılıcına, vadilerde yankılanan savaş çığlıkları bu toprağı ilk kez kana buladı. Gökleri haykırışlarla doldurdu. Yıllar, 10 yıllar, yüzyıllar aktı. İttifaklar kuruldu, ihanetler kalpleri parçaladı ama o rekabetin ateşi bir cehennem ocağı gibi hiç sönmedi. Bu erken çatışmalar sadece toprak kavgası değildi. Kimliklerin parçalanması, inançların çarpışması ve hayatta kalma içgüdüsünün vahşi bir kükreyişiydi. Yahudi krallıkları, Filistinlilerin konfederasyonuna karşı savunma hatları ördü. Kaleler yükseldi, ittifaklar pekişti. Ama her zafer yeni bir tohum ekti, intikamın zehirli tohumunu. Ve bu tohumlar zamanla dev imparatorlukların ayak izleriyle birer birer filizlenerek modern çağın kanlı savaşlarına zemin hazırladı. Ki o savaşlar hala geceleri kabuslarımızı zehirliyor, nesiller boyu yankılanıyor. Zamanın acımasız eli imparatorlukların gölgesini, hayır pençesini uzattı. Milattan önce 722'ye vardığımızda Asur İmparatorluğu'nun devasa orduları ufukta bir kara bulut gibi belirdi. Gökleri kararttı. Kral II. Sargon, Mısır'ın zenginliklerine göz dikmiş bir fatih olarak yola çıktı. Yoluna Yehuda ve İsrail krallığı çıktı ki bu da kaderin zalim bir şakasıydı. Sargon sadece bir savaşçı değil, usta bir politikacıydı, bir cellat. Sargon sistemi adını verdiği stratejiyle isyanları kökünden kazıyordu. Ele geçirdiği halkları sürgün ediyor, yerlerine sadık Asur kölelerini, zincirlerini sallayarak yerleştiriyordu. Yahudiler bu sistemin kurbanı oldu. 10 binlerce aile Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız ovalarına, Anadolu'nun rüzgarlı yaylalarına, hatta İran'ın dağlık vadilerine birer birer dağıtılarak, ruhları parçalanarak sürgün edildi. Sürgün yollarında çocuklar ağladı, yaşlılar dua etti, kalpler paramparça oldu. Ama zamanla bu topluluklar yabancı dillerle karıştı.
Gelenekler eridi ve kimlikler asimile oldu. Birer hayalet gibi soldu. Kalanlar Yehuda'da inatla direndi. Ama gökyüzü kanla boyanmış bir örtü gibi kararmıştı. Bu sürgün sadece bir coğrafi yer değiştirme değildi. Bir halkın ruhunda açılan bir uçurum, nesiller boyu sürecek bir travmaydı ki o travma hala yankılanıyor her duayla. Asurlular, Yahudileri dağıttıkça diaspora kavramı doğdu. Dağılmış bir halkın, köklerinden koparılmış bir ailenin geceleri uluyan acısı. Filistinliler ise bu kaosun ortasında kendi yapılarını korudu. Asur'un gölgesinde bile kıyı ovalarındaki köyleri, ticaret yollarındaki pazarları ayakta kaldı. Ama kalplerinde korku filizlendi, sessiz bir isyan. Ama bu imparatorluklar sadece Yahudileri değil, tüm bölgeyi bir satranç tahtasına çevirmişti. Her hamle yeni bir dengeyi bozuyordu. Kanla mühürleniyordu. Ve o tahtada bir sonraki hamle Babil'den gelecekti. Daha derin bir yıkımla ki bu da Yahudilerin kolektif hafızasında silinmez, yanan bir iz bırakacaktı. Bir yara ki modern savaşların ilk kıvılcımı olacaktı. Ateşini bugüne taşıyacaktı. Milattan önce 7. yüzyıla doğru aktığımızda Babil İmparatorluğu sahneyi ele geçirdi. Bir canavar gibi kükreyerek. Asurluları yerle bir eden Nebukadnezar, Mısır'dan Mezopotamya'ya uzanan bir imparatorluk ördü. Yehuda da bu fetih dalgasında bir yaprak gibi boğuldu, ezildi, paramparça. Yahudiler, Babil'in zincirlerini reddederek isyan etti. Kılıçlarını çektiler, surlarını güçlendirdiler, kalplerinde ateş yaktılar, son bir umutla. Nebukadnezar, milattan önce 587'de intikamını aldı. Kudüs'ü kuşattı aylarca, açlık ve hastalıkla zayıflattı, sonra lejyonlarını saldı. Bir sel gibi, taşkın bir öfkeyle. Şehir düştü. İsyanı sonsuza dek ezmek için elit tabakayı rahipler, soylular, sanatçılar Babil'e sürgüne yolladı, zincirlerle sürükleyerek gözyaşları içinde. Bu, Babil sürgününün başlangıcıydı. Yaklaşık 50 yıl sürecek bir gözyaşı ve umutsuzluk dönemi ki geceleri ağıtlarla doluydu, kalpleri parçalıyordu. Yahudiler, Babil'in lüks saraylarında bile ana vatanlarını özledi. Sinagoglar kurdular, Tevrat'ı yazıya döktüler. Diaspora Yahudiliğinin temelleri kanla atıldı, inatla. Filistinliler bu dönemde Babil'in vassalı olarak kaldı. Toprakları talan edildi ama kökleri derinlerdeydi, inatla direnerek. Babil'in gücü kısa bir zaferdi. Çünkü imparatorluklar gibi o da çökmeye mahkumdu, bir kabus gibi dağılıp. Orta Doğu'nun dengeleri bir kum saati gibi akıyordu. Ama kumlar kanla ıslanmıştı, her tıkırtı bir çığlık. Milattan önce 539'a gelindiğinde Pers İmparatorluğu'nun parıltısı her yeri aydınlattı. Bir şafak gibi doğarak. Büyük Kiros, Opis Savaşı'nda Babil ordusunu darmadağın etti. Babil'in kubbeli sarayları Pers bayrakları altında eğildi, utançla boyun eğer. Kiros, fatihler arasında nadir bir aydınlık figürdü. Fethedilen halkların dinlerini, dillerini ve özgürlüklerini korumayı ilke edinen bir hükümdardı. Bir kurtarıcı mı, yoksa hesapçı bir strateji ustası mı ki kalpleri karıştırdı. Yahudilere karşı da bu merhameti gösterdi. Sürgünü sona erdirdi. Onlara Kenan'a, atalarının toprağına dönüş izni verdi. Kapıları ardına kadar açtı, gözyaşlarını sildi. Hatta yıkılan Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmelerine maddi ve manevi destek oldu, ellerini uzatarak, umutla. Bu jest saf bir iyilik miydi? Hayır, stratejik bir ustalık, bir satranç hamlesi ki imparatorlukları korudu. Pers İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında sadık bir tampon bölge yaratmak için. Ama Yahudiler için bu bir ilahi mucizeydi. Göklerden inen bir el ki ruhları canlandırdı. Asurlular gibi asimile olma tehlikesinden kurtulmuşlardı. Babil'in demir pençesinden sıyrılıp ana vatanlarına dönmüşlerdi. Gözyaşları içinde, dualarla. Tapınak yeniden yükseldiğinde
dualar göğe karıştı. Kiros, Rabbin Mesihiydi diye anıldı o. Nesiller boyu, bir efsane gibi ilham vererek. Dönüş zorluydu. Çölleri aştılar, kalıntıları temizlediler ama umutla, ateşle, inançla. Filistinliler Pers egemenliğinde huzur buldu. Ticaret canlandı, tapınaklar yan yana yükseldi. Nadir bir barış adası ki kalpleri yatıştırdı. Bu dönem bir soluk alma anıydı. Ama Roma'nın gölgesi ufukta belirmişti. Ve o gölge her şeyi yeniden karartacaktı. Diaspora ve baskı döngüsünü başlatıp 20. yüzyılın ulus devlet savaşlarına kapı aralayacaktı. Ki o kapıdan cehennem fırtınaları esecekti. Sonsuz bir döngü. Milattan önce 63'te Roma İmparatorluğu'nun lejyonları Kudüs'ü kuşattı. Surlar düştü. Tapınaklar pagan bayrakları altında kaldı. Bir utanç perdesi gibi, kalpleri ezercesine. Yahudiler Roma'nın putperest tanrılarına boyun eğmeyi reddederek direndi. İki büyük isyan patlattı. Kalplerinde volkan gibi patlayarak. Milattan sonra 66'da ilk isyan kanla bastırıldı. Süleyman Mabedi Roma ateşiyle yandı. Kudüs'ün sokakları cesetlerle doldu. Haykırışlarla bir cehennem gibi. İkinci isyan 132'de Bar Kohba önderliğinde umutlandı. Ama Hadrianus'un orduları şehri yerle bir etti, toz duman etti, umutları ezdi. Kudüs yağmalandı, Yahudiler katledildi. Hayatta kalanlar imparatorluğun dört bir yanına, İspanya'dan İtalya'ya, Kuzey Afrika'dan Mezopotamya'ya dağıldı. Bir fırtınada savrulan yapraklar gibi gözyaşları içinde. Diaspora tam anlamıyla doğdu. Kudüs'teki Yahudi varlığı bir hayalet gibi soldu. Gözyaşları içinde, sessiz bir yasla. Bu sürgünler sadece fiziksel bir ayrılık değildi. Kültürel bir kopuş ama aynı zamanda dayanıklılığın tohumu ki o tohum kanla sulanacaktı nesiller boyu. Yahudiler gittikleri her yerde sinagoglar kurdu, Tevrat'ı korudu. Asimilasyona direndi, inatla bir kale gibi. Filistinliler Roma'nın Helenistik baskısı altında eridi. Ama tohumları bu topraklarda kaldı. Gizli bir ateş gibi, bekleyerek. Ve diaspora rüzgarları yeni bir dinin doğuşuyla hızlandı. Hristiyanlık, ki bu da Yahudilere yeni bir baskı katmanı ekleyecekti. Orta Çağ'ın pogromlarından modern antisemitizme köprü kuracaktı. Kalpleri zehirleyerek, döngüyü derinleştirerek. Milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlık doğdu. Bir Yahudi vaizin Hz. İsa'nın öğretileriyle yayıldı. Bir kıvılcım gibi ama o kıvılcım Yahudiler için yangına dönüştü. 4. yüzyıla gelindiğinde Roma'nın resmi dini oldu. İmparator Konstantin, Kudüs'ü Hristiyan hac merkezi yaptı ama bu kutsallık Yahudiler için bir lanet oldu, bir hançer. İsa'nın katilleri damgası yediler, pogromlar çoğaldı, sürgünler peşlerini bırakmadı. Bir kabus döngüsü, geceleri boğan. Kudüs'e giriş yasaklandı. Avrupa'da gettolar yükseldi, engizisyonlar alevlendi, ateşle kalpleri yaktı. Yahudiler dışlandı. Toprak sahipliği yasaklandı, ticaret ve tefecilikle geçindiler. Hayatta kalmak için inatla. Bu izolasyon paradoksal bir şekilde onları korudu. Dinlerine, geleneklerine sımsıkı sarıldılar, asimilasyonu reddettiler. Bir kale gibi ruhlarını. Antisemitizm bir zehir gibi yayıldı. Haçlı seferlerinde katliamlar yaşandı. Kara ölümde suçlandılar, yakıldılar, gözyaşları içinde. Ama Yahudiler hayatta kaldı. Diaspora onları bir ağa dönüştürdü. İspanya'dan Polonya'ya, birleşik bir ruh ama yaralı, kanayan. Bu ağ yüzyıllar boyu test edildi. Ama 7. yüzyılda yeni bir kapı açıldı. İslam'ın gelişi ki Hz. Ömer'in Kudüs fethiyle Yahudilere özgürlük getirerek kısa bir hoşgörü dönemi başlattı. Gözyaşlarını dindirdi, kalpleri yatıştırdı. Yine de Avrupa'daki gettolar ve pogromlar 19. yüzyılın Siyonizmine zemin hazırladı.
Theodor Herzl'in vizyonuyla Filistin'e dönüş hayalini doğuracaktı. Bir umut ki kanla boyanacaktı, modern savaşların tohumunu ekerek. Herz, Ömer'in orduları 638'de Kudüs'ü fethettiğinde Yahudilere özgürlük getirildi. Şehre dönüş, ibadet özgürlüğü, bir şafak gibi doğarak. Cizye karşılığında koruma, nadir bir hoşgörü dönemi kalpleri yatıştırdı, yaraları sardı. Ama Yahudilerin çoğu Avrupa'daydı. Orta Çağ'ın gettolarında, antisemitizmin pençesinde boğuluyordu, haykırarak. Ticaretle servet biriktirdiler ama dışlandılar, taşlandılar, ezildiler. 19. yüzyıla gelindiğinde aydınlanma rüzgarları esti. Fransız devrimi eşitlik vaat etti ama Dreyfus olayı gibi yaralar açtı. Kalpleri kanattı, umutları kırdı. Theodor Herzl, 1896'da Yahudi devletini yazdı. Filistin'e dönüş, kurtuluş, bir çığlık ki geceleri yankılandı. 1897 Basel Kongresi ile Siyonizm doğdu. Göç dalgaları başladı. Umutla, ateşle. Osmanlı reddetti ama Birinci Dünya Savaşı her şeyi değiştirdi. Bir kasırga gibi dünyayı sarstı. 1917 Balfour Deklarasyonu. İngiltere'nin vaadi Yahudi yurdu ama bir tuzak ki kalpleri böldü. Savaş sonrası manda. Göç patladı, çatışmalar alevlendi, kan aktı, sokaklar doldu. 1947 BM kararı, bölünme. Ve işte modern savaşların ilk perdesi açıldı. 1948 Filistin-İsrail Savaşı, ki bu da tüm zincirin temel taşı olacaktı, kalpleri sonsuza dek parçalayacaktı nesiller boyu. 1947 ile 1949 Filistin-İsrail Savaşı ya da İsrail için Bağımsızlık Savaşı, Filistinliler için Nakba. O korkunç felaket olarak anılan bu cehennemi çatışma, Birleşmiş Milletler'in 29 Kasım 1947'de aldığı bölünme kararıyla Karar 181 patlak verdi, gökleri kararttı, umutları ezdi. Plan, Filistin'i Yahudi ve Filistinli devletlerine ayırıyor, Kudüs'ü uluslararası bölge ilan ediyordu. Yahudiler %56'lık alanı alırken Filistinliler %42'sini. Ama bu bir bölünme değil, bir parçalanmaydı ki kalpleri hançerledi. Filistinliler bunu reddetti, Yahudiler kabul etti ama genişleme hayaliyle, açgözlülükle, ateşle. Çatışmalar ertesi gün başladı. 30 Kasım'da bir Yahudi otobüsü pusuya düşürüldü. Ardından 9 Nisan 1948'de Deir Yassin katliamı 100'den fazla Filistinliyi şehit etti. Panik yaratarak toplu göçü tetikledi, aileleri dağıttı, gözyaşları sel oldu. 14 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan etti. Ertesi gün Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan saldırdı. Bir sel gibi, öfkeyle. Bu, savaşın ilk aşaması olarak biliniyor. Filistinlilerin yerel milisleri ve Arap gönüllülerle direndiği dönem. Haziran 1948'de BM ateşkes ilan etti ama çatışmalar devam etti. İsrail, Hagana ve Palmah birlikleriyle savundu, Negev çölünü ve Lod Ramle'yi ele geçirdi. Binlerce Filistinliyi zorla göç ettirdi. Temmuz-Ağustos 1948'de 10 gün savaşında İsrail, Lidda ve Ramle'yi aldı. 50 binin üzerinde Filistinliyi sürgün etti. Ekim-Kasım'da çöl operasyonunda Negev'i güvenceye aldı. Savaş 1949 Armistice anlaşmalarıyla bitti. İsrail BM alanının ötesini kontrol etti. Ürdün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Mısır Gazze'yi aldı. Kayıplar: 6.373 İsrailli öldürüldü. 13.000 ila 16.000 Filistinli şehit edildi. 700 binin üzerinde Filistinli mülteci oldu. Nakba'nın acısını nesiller boyu taşıyacaktı. Gözyaşlarıyla, ağıtlarla. 1956 Süveyş krizi, Mısır Başkanı Cemal Abdülnasır'ın Pan-Filistinli milliyetçiliğiyle yükseldiği bir dönemde patlak verdi. Bir volkan gibi patlayarak.
Nasser, 26 Temmuz 1956'da Süveyş kanalını millileştirdi. İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarını tehdit etti, İsrail'in Aylat limanını abluka altına aldı, boğazını sıktı, nefessiz bıraktı. 24 Ekim'de gizli Sevre protokolü imzalandı. İsrail Sinay'ı işgal edecek, İngiltere, Fransa arabuluculuk bahanesiyle kanalı alacak. 29 Ekim'de İsrail Sinay Yarımadası'na saldırdı. Gazze ve Rafah'ı ele geçirdi. 5 günde binlerce Mısırlı esir aldı, zincirlerle utançla. Mitla Geçidi Savaşı'nda 38 İsrailli öldürüldü. 30 Ekim'de Anglo-Fransız ultimatomu, 31 Ekim'de hava bombardımanı, 5 Kasım'da paraşütçü birlikleri Port Said'e indi. ABD ve SSCB baskısıyla BM devreye girdi. 6 Kasım'da ateşkes, Mart 1957'de tam çekilme. Kayıplar: İsrail 172 öldürüldü, 817 yaralı. İngiltere 22 öldürüldü, 96 yaralı. Fransa 10 öldürüldü, 33 yaralı. Filistinliler 1000 sivil şehit edildi, 1650 ile 3000 yaralı. Nasser zafer ilan etti. Ama Filistin için Gazze geçici işgal edildi. Mısır askeri yönetimi sürdü, gölge gibi, baskıyla. Bu kriz 1960'ların sınır çatışmalarını körükledi. Suriye'den Golan'dan bombardımanlar, Nasser'in Sinay'a ordu yığması, Eylat ablukası ve nihayet 1967 6 gün savaşı, ki o da bir kıyamet gibi inecekti, toprakları yutarak. 5 ila 10 Haziran 1967 6 gün savaşı, İsrail'in önleyici hava saldırısıyla başladı. 5 Haziran sabahı 7.45'te 200 İsrail uçağı Mısır üslerini vurdu, 311 Mısır uçağını yerde imha etti, bir şimşek gibi gökleri susturdu. Ürdün ve Suriye'de ezildi. 5 Haziran'da Ürdün Hava Kuvvetleri yok edildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs ele geçirildi. 6 Haziran'da Eskişehir alındı, ağlama duvarına ulaşıldı. 7 Haziran'da Sina tamamen İsrail kontrolünde, 9-10 Haziran'da Golan Tepeleri alındı. Suriye ordusu püskürtüldü. Kayıplar: 700 ila 1000 İsrailli öldürüldü, 15.000 ila 20.000 Filistinli ve müttefik şehit edildi. 413.000 Filistinli yerinden edildi, aileler dağıldı. BM kararı 242 toprak karşılığı barış ilkesini koydu ama İsrail işgali başlattı. Dünyanın en uzun askeri işgali bir lanet gibi nesilleri boğdu. Bu işgal Filistin milliyetçiliğini ateşledi. PLO'yu güçlendirdi ama 1973 Yom Kippur Savaşı'na zemin hazırladı ki Filistinliler kayıp toprakları geri alma umuduyla saldıracaktı. İntikam ateşiyle kalpleri yaktı. 6 Ekim 1973 Yom Kippur Savaşı, Filistinliler için Ramazan Savaşı, Mısır ve Suriye'nin sürpriz saldırısıyla başladı. 6 Ekim sabahı Yom Kippur'da Süveyş kanalını geçtiler. Bar-Lev hattını aştılar. Golan'da 500 tankla İsrail'i ezdi, bir tsunami gibi, umutla. 8 Ekim'de İsrail toparlandı, Golan'ı geri aldı. 14 Ekim'de Sina'da tank muharebesi, 2500 tank, Mısır 250 tank kaybetti. 16 Ekim'de İsrail Süveyş'i geçti, Mısır 3. ordusunu kuşattı, ABD hava köprüsüyle destekledi. 22 Ekim'de BM kararı 338 ateşkes istedi. 25 Ekim'de çatışmalar sürdü. 11 Kasım'da Mısır'la anlaşma. Kayıplar: 2500'den fazla İsrailli öldürüldü. 8.000 ile 18.000 Filistinli ve müttefik şehit edildi. Ekonomik kayıp 4 milyar dolar, ruhlarda sonsuz. Ateşkesler barış sürecini başlattı. 1978 Camp David, 1979 Mısır-İsrail Antlaşması. Sina iade edildi ama Filistin meselesi çözülmedi. Bir hayalet gibi dolaştı, bekledi. PLO Lübnan'a kaydı. 1982 Lübnan Savaşı'nı tetikledi. Ki İsrail PLO'yu kovmak için işgal etti, kan gölüne çevirdi, haykırışlarla. 1982 Lübnan Savaşı, 6 Haziran'da İsrail'in Beyrut bombalamasıyla başladı.
PLO'yu Lübnan'dan atmak, Şii direnişi ezmek içindi. Bir intikam fırtınası, vahşi. 4 Haziran'da Londra'da İsrail elçisine suikast girişimi tetikledi. 6 Haziran'da barış için Galil operasyonuyla 60.000 asker Lübnan'a girdi. Sidon ve Tiran'ı aldı. 13 Haziran'da Beyrut kuşatması, 3 ila 18 Eylül'de Sabra ve Şatila katliamı, 800 ila 3500 Filistinli şehit edildi. Yaşandı, geceleri haykırışlarla gözyaşları. PLO 21 Ağustos'ta Tunus'a evacüe edildi. Hizbullah doğdu, bir ejderha gibi intikamla. Kayıplar: 654 İsrailli öldürüldü, 19.000 Filistinli, Lübnanlı şehit edildi. İsrail 2000'e kadar Güney Lübnan'ı işgal etti. Bu, 1987 birinci İntifada'ya ilham verdi. Taşların isyanına, bir halkın uyanışına. 1987-1993 birinci İntifada. 8 Aralık 1987'de Gazze'de bir İsrail aracı 4 Filistinliyi ezince patlak verdi. Batı Şeria ve Gazze'de taş atan gençler, grevler, sivil itaatsizlik, bir halkın uyanışı ateşle. 1988'de PLO bağımsızlık ilan etti. İsrail kırık kemik politikası uyguladı. Sopalar, gaz, kurşunlar. 1991 Madrid Konferansı umut verdi ama şiddet sürdü. 1993 Oslo anlaşmalarına yol açtı. Kayıplar: 1087 Filistinli şehit edildi. 140 çocuk, 100 İsrailli öldürüldü. 100.000'in üzerinde yaralı. Filistin yönetimi kuruldu ama yerleşimler devam etti. Bir yara gibi kanayarak. Bu umut 2002. İntifada'yla kırıldı. Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa ziyaretiyle alevlendi. İntihar bombaları, İsrail operasyonları, bir cehennem, gökleri duman. 2000 ila 2005. İkinci İntifada 28 Eylül 2000'de Sharon'un Haram-ü Şerif ziyaretiyle patladı. Filistinlilerde öfke sel oldu. 4 Ekim'de 12 Filistinli şehit edildi. Ekim 2000'de 141 Filistinli şehit edildi. 1 Mart 2002'de Netanya Oteli'nde 30 İsrailli öldürüldü. Savunma Duvarı operasyonu başladı. 1902 Cenin Savaşı'nda 52 Filistinli şehit edildi. 2004'te Rafah'ta evler yıkıldı. 2005'te Gazze çekilmesiyle bitti ama blokaj başladı. Kayıplar: 3179 ile 3354 Filistinli şehit edildi. 1010 İsrailli öldürüldü. 4300'den fazla toplam ölüm. 1006 Gazze-İsrail çatışması Hamas'ın Ocak seçim zaferinden sonra patladı. 25 Haziran'da Gilad Shalit kaçırıldı. İsrail yaz yağmurları operasyonu başlattı. Hava saldırıları Gazze'ye girişi kapattı. Temmuz-Ağustos'ta 400'den fazla roket atıldı. 19 Haziran'da Gazze plajı bombalandı. 8 Filistinli şehit edildi. Kasım'da ateşkes ama şiddet sürdü. Kayıplar: 402 Filistinli şehit edildi. 5 İsrailli öldürüldü. 1800 yaralı. Hamas roket ateşini durdurdu ama iç bölünme doğurdu. Bir yılan gibi zehirli. 1007 Gazze Savaşı, Feth-Hamas iç savaşı 10 Haziran'da başladı. Hamas, Gazze'yi aldı, kanla, kardeş kavgası. 12-14 Haziran'da Beyan Sarayı ele geçirildi. Abbas acil durum ilan etti. 15 Haziran'da Hamas tam kontrolü aldı. Kayıplar: 161 Filistinli şehit edildi. 700 yaralı, PLO zayıfladı. Gazze Hamas'a, Batı Şeria Fethe bölündü. 1008-1009 Cast Lead operasyonu. Roketlere karşı 27 Aralık'ta İsrail Gazze'yi bombaladı. 1116-1417 Filistinli şehit edildi. Enkaz altında haykırışlar. 3 Ocak'ta kara işgali, 18 Ocak'ta tek taraflı ateşkes, 46.000 ev yıkıldı, 100.000 evsiz. Kayıplar: 13 İsrailli öldürüldü.
Blokaj sıkılaştı, nefes aldırmadı, kalpleri ezdi. 2012 Pillar of Defense. 14 Kasım'da Hamas lideri Ahmet el-Cebari öldürüldü. Roket yağmuru başladı. İsrail hava saldırıları 8 günde 1456 roket atıldı. 21 Kasım'da Mısır arabuluculuğuyla ateşkes. Kayıplar: 167 Filistinli şehit edildi, 6 İsrailli öldürüldü, yara derinleşti, kanadı. 1014 Protective Edge. 12 Haziran'da 3 İsrailli genç kaçırıldı, 30 Haziran'da bir Filistinli genç yakıldı, 8 Temmuz'da operasyon başladı, 50 günde 4.5 roket. 17 Temmuz'da kara işgali, Şucaiya'da 72 Filistinli şehit edildi. 26 Ağustos'ta ateşkes, 20.000 ev yıkıldı. Kayıplar: 2125 ile 2310 Filistinli şehit edildi, 73 İsrailli öldürüldü. Gökler dumanla kaplandı, enkazlar yükseldi. 2021 İsrail-Filistin krizi. 6 Mayıs'ta Şeyh Cerrah tahliyeleri protestosu, Aksa'da çatışmalar, 10 Mayıs'ta Hamas roket attı, İsrail bombaladı. 11 günde 4360 roket. 21 Mayıs'ta ateşkes. Kayıplar: 285 Filistinli şehit edildi, 17 İsrailli öldürüldü. Kutsal mekanlar kanlandı, dualar boğuldu. Ve 2023 ile 2025 İsrail-Hamas savaşı. 7 Ekim'de Hamas saldırısı 1200 İsrailli öldürdü, 251 rehine aldı, bir şok dalgası kalpleri parçaladı. 27 Ekim'de Gazze işgali, Aralık 2023'te hastane krizi, Ocak 2024'te Kan Yunis alındı. Ocak 2025 ateşkes çöktü, Mart-Mayıs'ta yenilendi. ICC işgali yasa dışı ilan etti. Kayıplar: 67.075 Filistinli şehit edildi, dolaylı 186.000 artı, 1706 İsrailli öldürüldü. Hizbullah ve İran dahil bir yangın gibi yayıldı. Bu destan hala yazılıyor. Her sayfa bir acı, her satır bir umut kırıntısı. Tarih bize dersler fısıldar. Dinleyelim mi, yoksa döngüyü mü sürdürelim? Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselimizde bu yaraların derinliğini daha da kazıyacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Barışın tohumlarını ekmek hepimizin elinde. Hoşça kalın.